Alaşehir Ovası'nda 1211 yılının o boğucu ve tozlu bahar gününde zaman adeta yavaşlamıştı. Havada kırılan mızrakların, çarpışan kalkanların ve can havliyle atılan çığlıkların sağır edici uğultusu vardı. Türkiye Selçuklu ordusu baş düşmanı İznik İmparatorluğu'nun merkez hatlarını paramparça etmişti. Zaferin o keskin kokusu savaş meydanına yayılmıştı. Ancak tarih en büyük trajedilerini genellikle zaferin en çok yaklaştığı o kör edici anlarda sahneler. Savaşın kaosu içinde ordusunun çok önünde yer alan, etrafındaki koruma çemberi bir anlığına dağılan bir adam, bir Frank paralı askerinin savurduğu o ölümcül mızrak darbesiyle yere yığıldı. Yere düşen bu adam sıradan bir asker değildi. O, kendi kardeşleri tarafından tahtından edilen, 9 yıl boyunca sürgün hayatı yaşayan, dünyanın en büyük şehri Konstantinopolis'in Haçlılar tarafından yağmalanışına tanıklık eden, Selçukluları bir kara devletinden denize açılan bir devlete dönüştüren Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Gıyasettin Keyhüsrev'di. Onun o gün Alaşehir topraklarına düşen bedeni, geride sınırları Kuzey Anadolu'dan Akdeniz'e uzanan büyük bir devlet, İtalyan tüccarlarla masaya oturan bir diplomasi ağı ve tıp alanında önemli izler bırakan bilim yuvaları bırakmıştı. Şimdi zamanı geriye, o fırtınalı yıllara, Anadolu'nun kendi içindeki bir cadı kazanında kavrulduğu 12. yüzyılın sonlarına doğru sarıyoruz. Yüzyılın son çeyreği Anadolu için hem büyük bir zaferin hem de yaklaşan bir felaketin habercisiydi. Sultan II. Kılıç Arslan 1176 yılında Miryokephalon'da Bizans İmparatorluğu'na diz çöktürerek Anadolu'nun tapusunu kesin olarak almıştı. Ancak bu yaşlı ve yorgun kurt devletin geleceğini güvence altına almak adına eski Türk geleneği olan ülüş sistemini devreye soktu ve 1186 yılında Selçuklu mülkünü 11 oğlu arasında paylaştırdı. Bu karar Türk geleneğinde hanedan içi kan dökülmesini engellemek için tasarlanmış olsa da yerleşik ve merkezi bir devlet olmaya çalışan Selçuklular için tam bir intihardı. Sultan henüz hayattayken her biri kendi bölgesinde bağımsız davranmaya başlayan 11 şehzade amansız bir iktidar savaşına tutuştu. İşte bu 11 kardeşin en küçüğü annesi soylu bir Bizans prensesi olan Gıyasettin Keyhüsrev'di. Genç Keyhüsrev'in payına devletin en zorlu, en tehlikeli ve kılıç seslerinin hiç susmadığı batı uçları, Borgulu ve Kütahya yöreleri düşmüştü. Burası rahat saray yastıklarında uyunacak bir yer değildi. Keyhüsrev gençliğini bu sarp coğrafyada sınır boylarındaki savaşçı Türkmen beyleriyle at koşturarak ve Bizanslılarla çarpışarak geçirdi. Onun askeri dehasını şekillendiren en büyük sınav ise ufukta beliren devasa bir çelik fırtınasıydı. 3. Haçlı Seferi 1190 yılında dönemin en kudretli Avrupalı lideri olan Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa, devasa bir ağır zırhlı şövalye ordusuyla Anadolu'ya girdiğinde, Keyhüsrev bu büyük gücü açık meydanda karşılamanın bir intihar olacağını biliyordu. Emrindeki hafif süvari birlikleriyle Haçlı ordusuna karşı amansız bir yıpratma savaşı başlattı. Vadilerde pusu kurdu, su kaynaklarını kullanılamaz hale getirdi ve gece baskınlarıyla bu devasa orduya ağır kayıplar verdirdi. Keyhüsrev daha o yıllarda sadece bir şehzade değil, kriz anlarında soğukkanlılığını koruyabilen, stratejik bir lider olduğunu kanıtlamıştı. Kardeşler arasındaki taht kavgası ise 1192 yılına gelindiğinde artık içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Sivas Meliki olan acımasız ve hırslı Melikşah, babası 2. Kılıç Arslan'ı Konya'da köşeye sıkıştırarak zorla veliahtlık fermanı imzalattı ve devleti fiilen ele geçirdi. Kendi oğlunun esiri durumuna düşen yaşlı sultan bir fırsatını bularak Konya'dan kaçtı ve sığınacak tek bir güvenli liman aradı. Çaldığı her kapı yüzüne kapanırken ona kucak açan tek kişi en küçük oğlu Keyhüsrev oldu. Borgul'da babasını büyük bir hürmetle karşılayan Keyhüsrev,
ona gösterdiği bu eşsiz sadakatin karşılığını babası tarafından resmen veliaht ilan edilerek aldı. Baba ve oğul topladıkları birliklerle Konya üzerine yürüdü ve başkenti Melikşah'ın işgalinden kurtardı. Melikşah'ı Aksaray'a kadar kovalayıp şehri kuşattıkları o gerilimli günlerde yaşlı sultan hayata gözlerini yumdu. Tarihler 1192'yi gösterdiğinde babasının vasiyeti ve ordunun tartışmaz desteğiyle Gıyasettin Keyhüsrev Selçuklu tahtına oturdu. Sultan unvanını alır almaz Keyhüsrev, devletin gücünü yalnızca kılıçla değil, adalet ve ekonomiyle de tahkim etmesi gerektiğini gösteren eşsiz bir politika izledi. Ordularıyla Bizans içlerine doğru ilerleyerek sınırlarını Menderes Nehri havzasına kadar genişletti. Ancak asıl devrim niteliğindeki hamlesi, ele geçirdiği bölgelerde elde ettiği Hristiyan esirlere yönelik muamelesiydi. Orta Çağ'ın acımasız kuralları gereği köle pazarlarında satılması veya ağır işlerde kullanılması beklenen bu binlerce esiri, stratejik bir kararla nüfusu seyrekleşmiş, toprağı işlenmeye muhtaç Akşehir bölgesine yerleştirdi. Sultanın fermanıyla bu insanlara evler inşa edildi. Tarlalarını sürebilmeleri için ziraat aletleri ve tohumluk buğday dağıtıldı. Daha da çarpıcısı bu yeni Hristiyan tebaa tam 5 yıl boyunca devletin tüm vergilerinden muaf tutuldu. Bu karar o çağın zihniyeti için olağanüstü bir tolerans ve devlet aklı örneğidir. Keyhüsrev, savaşla kazandığı insanları ekonomik bir güce ve devlete sadık vatandaşlara dönüştürdü. İlerleyen yıllarda Bizans İmparatorluğu ile bir barış anlaşması imzalanıp esirlerin memleketlerine dönme hakkı tanındığında bu insanların hiçbiri gitmeyi kabul etmedi. Dahası Bizans mülkünde ağır vergiler, yolsuzluklar ve aristokratik baskı altında ezilen diğer Hristiyan kitleler Selçuklu ülkesindeki bu refahı duyarak akın akın Keyhüsrev'in topraklarına göç etmeye başladılar. Keyhüsrev, adaletin kılıçtan daha keskin bir fetih aracı olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştı. Ancak bu istikrar dönemi Tokat Meliki olan büyük ağabeyi Rükneddin Süleyman Şah'ın ihtiraslarına yenik düştü. Süleyman Şah, Keyhüsrev'in babalarını zehirleyerek tahta geçtiği gibi korkunç bir iftirayı Anadolu'nun dört bir yanına yayarak psikolojik bir savaş başlattı. Diğer valileri de vaatlerle kendi saflarına çeken Süleyman Şah, devasa bir orduyla Konya surlarına dayandı. 4 ay süren boğucu kuşatma sonunda başkent Konya'da açlık ve hastalık kol gezmeye başladı. Halkın surlar ardındaki çaresiz çığlıkları Keyhüsrev'in kalbinde derin yaralar açıyordu. O, tahtını korumak için tebaasının kanında boğulmayı reddeden bir liderdi. 1196 yılında halka dokunulmaması şartıyla başkenti teslim etme kararı aldı ve gözyaşları içinde bir zamanlar hükmettiği toprakları ardında bırakarak bilinmezliğe doğru atını sürdü. 9 yıl sürecek o karanlık sürgün hayatı başlamıştı. Bir sultan için tahtından edilmek ölümden daha ağırdır. Hele ki ordusuz, hazinesiz ve yurtsuz kalmışsa. Keyhüsrev tahtını geri alabilmek için diplomatik bir satranç oynamak zorundaydı. İlk olarak güneye Kilikya Ermeni kralı 1. Levon'un başkenti Sis'e sığındı. Buradan eli boş dönünce aralarında kan bağı bulunan kardeşleri Tuğrul Şah ve Kayser Şah'ın yanına Elbistan ve Malatya'ya yöneldi. Oradan da Suriye'ye geçerek Selahaddin Eyyubi'nin kardeşi kudretli Eyyubi Sultanı El-Melikül Adil'in kapısını çaldı. Hatta Amit ve Ahlat Şahların topraklarına kadar uzandı. Fakat Orta Doğu'nun acımasız real politik kuralları devredeydi. Hiçbir hükümdar devrik ve ordusuz birisi için Anadolu'yu demir yumrukla tek bayrak altında toplayan kudretli Rükneddin Süleyman Şah ile savaşa girmeyi göze alamıyordu. Bütün İslam alemi ve komşu krallıklar yüzüne kapıları kapattığında Keyhüsrev Trabzon üzerinden bir gemiye binerek Karadeniz'in hırçın sularına açıldı. Hedefinde dünyanın en büyük şehri, medeniyetin kalbi Konstantinopolis vardı. Bizans İmparatoru 3. Alexios
bu asil sığınmacıyı Konstantinopolis saraylarında büyük bir protokol ve saygıyla karşıladı. Annesi bir Bizans prensesi olduğu için Grek kültürüne zaten hakim olan Keyhüsrev, bu süre zarfında Roma devlet aklını, kurumlarını, bürokrasisini ve en önemlisi deniz gücünün stratejik önemini yakından inceleme fırsatı buldu. Bu dönemde Bizans'ın en soylu ailelerinden birine mensup olan devlet adamı Manuel Mavrozomes'in kızı ile evlenerek diplomatik bağlarını kan bağıyla perçinledi. Ancak tarih 1204 yılında insanlık tarihinin en büyük sarsıntılarından birine sahne oldu. Kutsal toprakları Kudüs'ü kurtarmak parolasıyla yola çıkan 4. Haçlı Seferi orduları, Venedik'in sinsi yönlendirmesiyle rotalarını değiştirerek Hristiyanlığın en büyük şehri olan Konstantinopolis'e saldırdılar. Aşılamaz denilen 1000 yıllık surlar yıkıldı. Haçlı şövalyeleri şehre girdiğinde tarihin gördüğü en büyük yağma ve katliamlardan biri yaşandı. Paha biçilemez kütüphaneler ateşe verildi, kiliseler soyuldu, asırlık heykeller eritilip sikke yapıldı. Dünyanın incisi Konstantinopolis, Latinlerin kanlı çizmeleri altında ezildi. İmparator 3. Alexios canavliyle şehirden kaçarken Keyhüsrev de alevler içindeki şehirden zorlukla sıyrılarak kayınpederi Manuel Mavrozomes'in İznik civarındaki malikanesine sığınmak zorunda kaldı. Bu travmatik olay Keyhüsrev'in zihnine silinmez bir gerçeklik kazıdı. Ne kadar güçlü surlara, ne kadar köklü bir geçmişe sahip olursanız olun, küresel ticareti kontrol edemez, denizlere hükmedemez ve işbirliği sağlayamazsanız yıkılmaya mahkumsunuz. Bu ders onun 2. saltanatındaki tüm stratejisinin temelini oluşturacaktı. 1204 yılının sonlarında Anadolu'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirdi. Gıyasettin Keyhüsrev'i tahtından eden kudretli kardeşi Rükneddin Süleyman Şah, Gürcistan seferi sırasında beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Yerine ise henüz çocuk yaştaki oğlu 3. Kılıç Arslan geçirilmişti. Çocuk bir sultanın devleti yönetemeyeceğini ve Anadolu'nun yeni bir kaosun eşiğine geldiğini gören tecrübeli Selçuklu beyleri ve devlet adamları gizli haberciler göndererek sürgündeki sultanları Keyhüsrev'i tahtı devralması için davet ettiler. Ancak dönüş yolu ölümcül engellerle doluydu. Konstantinopolis'in düşüşünden sonra Batı Anadolu'ya kaçarak İznik İmparatorluğunu kuran hırslı lider 1. Theodoros Laskaris, Keyhüsrev'in topraklarından geçişini büyük bir şantaj fırsatına çevirdi. Laskaris, Keyhüsrev'in Anadolu'ya geçmesine izin vermek için çok ağır şartlar öne sürdü. Selçuklu'nun stratejik sınır şehirleri olan Denizli ve Honaz Bizans'a iade edilecek ve en acısı Keyhüsrev'in gözünden sakındığı 2 oğlu İzzettin Keykavuz ve Alaaddin Keykubat İznik'te rehin olarak bırakılacaktı. Bir baba olarak yüreği kan ağlasa da bir devlet adamı olarak Keyhüsrev'in başka seçeneği yoktu. Evlatlarını düşman elinde bırakarak sınırı geçti ve eski karargahı Uluborlu'ya ulaştı. Burada Sadık Türkmen birliklerini etrafında toplayarak hızla Konya üzerine yürüdü. İlk kuşatma girişimi başarısız olup ordusuyla Ilgın'a çekilmek zorunda kalsa da devlet birliğinin ancak tecrübeli bir liderle sağlanabileceğine inanan Aksaray ve Konya halkının güçlü desteği sayesinde rüzgar tersine döndü. 1205 yılında o ağır kapılar bu kez onun için açıldı. 9 yıl süren çileli gurbet bitmiş, saçlarına aklar düşmüş, acıyla yoğrulmuş ama vizyonu evrenselleşmiş o adam ikinci kez Selçuklu tahtına oturmuştu. Tahta çıkar çıkmaz ilk işi devleti içten içe kemiren, kendi hayatını ve imparatorluğun bütünlüğünü felakete sürükleyen o köhne ülüş sistemini yeniden düzenlemek oldu. Ülke topraklarını şehzadeler arasında bağımsız idareler olarak paylaştırma geleneğine son verdi. Bundan böyle şehzadeler kendi adlarına para bastıran, ordu toplayan yarı bağımsız krallar değil,
yalnızca merkeze bağlı idari valiler olarak görev yapacaktı. Bu hamle Türkiye Selçuklu Devleti'nin kabilevi bir konfederasyondan tam merkeziyetçi, modern bir devlete dönüşmesinin en büyük yapı taşıdır. Keyhüsrev, devletin içini demir bir yumrukla düzenledikten sonra vizyonunu dünyanın yeni ekonomik gerçekliğine çevirdi. 13. yüzyılda küresel ekonomi değişiyor, İpek ve baharat yolları üzerinden Asya'dan gelen zenginlikler Akdeniz üzerinden Avrupa'ya akıyordu. Anadolu'nun sadece tozlu kervanların geçip gittiği bir köprü değil, zenginliğin toplandığı bir varış limanı olması gerekiyordu. 1206 yılında Sultan Keyhüsrev güçlü ordusuyla Antalya surlarına dayandığında şehir Toskanalı İtalyan Aldo Brandini'nin kontrolündeydi. Zengin İtalyan tüccarlar Kıbrıs Haçlı Krallığından aldıkları deniz desteği ve erzak yardımı sayesinde şehri başarıyla savundular. Sultan, kışın yaklaşması ve ordusunu gereksiz yere yıpratmamak adına akıllıca bir kararla kuşatmayı kaldırdı ve sabırla beklemeye başladı. Tarihsel veriler sadece orduların değil, sabırlı olmanın da savaş kazandırdığını gösterir. Antalya içindeki Ortodoks Rum halk ile Latin yöneticiler arasında derin bir dini ve ekonomik çatışma yaşanıyordu. Latinlerin ağır vergilerinden ve baskılarından bunalan Rum ahali, Keyhüsrev'in ilk saltanatından biri bilinen adaletli yönetimini duymuştu. 1207 yılında şehirdeki Rumların gizli daveti ve surların zayıf noktalarını bildirmeleri üzerine Selçuklu ordusu Antalya'yı ikinci kez kuşattı. Kuşatma taktikleri ve içeriden gelen destekle 5 Mart 1207 tarihinde Antalya'nın devasa surları aşıldı. Ve bu muazzam liman kenti bir Müslüman Türk şehri olarak Selçuklu topraklarına katıldı. Sultan fethin ardından şehrin sivil halkına dokunmamış ancak isyana ve zulme öncülük eden Latin grupları esir almıştır. Şehrin idaresini ise en güvendiği devlet adamlarından Gulam kökenli zeki komutan Mübarizettin Ertokuş'a Sübaşı unvanıyla emanet etti. Ertokuş burada sadece askeri bir komutan olarak kalmayacak, İlerleyen yıllarda camiler ve sosyal tesisler inşa ederek şehri imar edecekti. Antalya'nın fethi bir toprak genişlemesinden çok daha fazlasıydı. Bu fetih, Selçukluların Akdeniz'e inerek denizlerde faaliyet gösteren bir güce dönüşmesinin miladıdır. Sultan, fethin hemen ardından Avrupalı devletlerle, özellikle İtalyan tüccarlarla tarihteki ilk uluslararası ticari anlaşmaları imzaladı. Gümrük vergilerinde devasa indirimler yapıldı. Avrupalı tüccarlara can ve mal güvenliği garantisi verildi. Böylece Anadolu, Doğu ile Batı arasında ticaretin kalbinin attığı küresel bir merkez haline geldi. Bu diplomatik ve ekonomik atılımlara paralel olarak askeri harekatlarda hız kesmedi. Eyyubilerin elindeki Maraş ve Ermenilerin kontrolündeki Petrus kaleleri Selçuklu topraklarına katıldı. Ayrıca sınır ihlalleri yapan Ermeni prensi Levon vergiye bağlanarak güney sınırları kesin olarak güvence altına alındı. Keyhüsrev'in ikinci saltanatı sadece kılıç sesleri ve ticaret anlaşmalarıyla değil, aynı zamanda sivil mimari ve sağlık alanında atılan devrim niteliğindeki adımlarla da tarihe geçmiştir. Bu dönemin en dokunaklı, en görkemli eseri şüphesiz Kayseri'de inşa edilen Gevher Nesibe Darüşşifası'dır. Sultanın kız kardeşi Gevher Nesibe Sultan, dönemin karmaşık saray entrikaları, zorlu gurbet yılları ve savaşların yorgunluğu arasında amansız bir hastalık olan vereme yakalanmış ve genç yaşta ölüm döşeğine düşmüştü. Tarihi kayıtlar onun son nefesinde ağabey Keyhüsrev'den tek bir şey istediğini söyler. Kendisine bırakılan şahsi servetiyle çaresiz hastaların ücretsiz şifa bulacağı ve yeni hekimlerin yetiştirileceği büyük bir darüşşifa yaptırılması. Sultan Keyhüsrev kardeşinin bu son arzusunu kutsal bir vasiyet kabul etti. Ve tahta geçer geçmez 1205-1206 yıllarında bu devasa yapının inşasını başlattı. Bu yapı sıradan bir hastane değildi. İslam döneminde Anadolu'da yapılan en eski hastane olmakla birlikte aynı zamanda tıbbın teorik olarak öğretildiği modern tabirle dönemin tıp fakültelerinden biri olarak tarihteki yerini aldı. Burada ruh ve akıl hastaları suyun dinlendirici sesi ve müzik makamlarıyla tedavi ediliyor. Tıp öğrencileri medresede teorik eğitim aldıktan sonra hemen yanındaki Darüşşifa'da
Usta hekimlerin gözetiminde uygulamalı eğitim görüyorlardı. Selçuklular sadece tüccarlara ve askerlere değil, bilime, sağlığa ve insana yatırım yapan olgun bir devlet evresine geçmişti. Devlet gücünün zirvesine ulaşmış, hazine dolmuş, sınırlar Akdeniz'e kadar uzanmıştı. Ancak tarih en parlak güneşlerin bile beklenmedik bir fırtınayla kararabileceğini pek çok kez göstermiştir. Anadolu'nun batısındaki güç dengeleri tehlikeli bir şekilde değişiyordu. Konstantinopolis'in 1204'te Latinlerin eline geçmesinden sonra İznik'te kurulan ve 1. Theodoros Laskaris'in yönettiği İznik İmparatorluğu Selçuklular için giderek büyüyen bir tehdit haline gelmişti. Sultan Keyhüsrev için bu sorunu kökünden çözmenin vakti geliyordu. Tam bu sırada sürgün yıllarında Keyhüsrev'e sarayını açan ama Haçlı işgaliyle tahtını kaybedip diyar diyar dolaşan eski Bizans İmparatoru 3. Alexios Angelos tesadüfler silsilesi sonucunda Konya'ya Keyhüsrev'in sarayına sığındı. Alexios gasp edilen tahtını geri almak için sultandan askeri yardım istedi. Bu durum Keyhüsrev'in eline geçen mükemmel bir diplomatik fırsattı. Alexios'u İznik tahtına geçirerek batı sınırındaki bu tehlikeli devleti kendi kontrolünde zararsız bir uydu devlete dönüştürebilirdi. 1211 yılının yaz başlarında Keyhüsrev devasa ordusunun başında Menderes Vadisi'ne doğru harekete geçti. İki ordu bugün Aydın'ın Kuyucak ilçesi sınırları içerisinde yer alan Alaşehir yakınlarında geniş bir ovada karşı karşıya geldi. Savaş boruları çalındığında Selçuklu ordusu hücuma kalktı. İznik saflarında Theodoros Laskaris'in ordusunun çekirdeğini oluşturan 2000'e yakın ağır zırhlı Latin paralı süvarisi bulunuyordu. Ancak Selçuklu ordusunun kanatlardan yaptığı yıldırım hızındaki hücumlar ve ok yağmurları İznik ordusunun hatlarını hızla kırmaya başladı. Savaşın ilk aşamalarında Selçuklu ordusu ezici bir üstünlük kurmuş, hatta sultanın birlikleri doğrudan Laskaris'in merkez karargahına kadar sızmayı başarmıştı. İznik ordusu dağılmak üzereydi ve zafer artık Selçukluların avuçlarının içindeydi. İşte tam o an harp tarihinin en talihsiz ve dramatik olaylarından biri yaşandı. Savaşın kaosu içinde Selçuklu askerlerinin zafer rehavetiyle düşmanı esir almaya ve ganimet toplamaya odaklandığı o saniyelerde Sultan Gıyasettin Keyhüsrev ön saflarda at koşturuyordu. Koruma çemberinden bir anlığına uzak düşen sultan, savaş alanında sıkışıp kalmış ve can havliyle saldıran bir Latin paralı askeriyle karşı karşıya geldi. Ağır zırhlı Latin askerinin beklenmedik bir anda savurduğu o ölümcül darbe sultana isabet etti. Birçok düşmanını dize getiren, sürgünlerden tahta yükselen o büyük sultan, 1211 yılında Alaşehir Ovası'nın tozlu topraklarında yere yığıldı. Sultanın ölümü savaşın kaderini anında tersine çevirdi. Liderlerinin düştüğünü gören Selçuklu ordusu büyük bir şok ve paniğe kapılarak kesin olarak kazandığı bir savaşı bırakıp hızla geri çekildi. Eski İmparator 3. Alexios savaş alanında esir düştü ve Theodoros Laskaris mucizevi bir şekilde yok olmaktan kurtularak İznik İmparatorluğu'nun ömrünü uzattı. Sultanın naaşı askerleri tarafından büyük bir hüzün ve gözyaşıyla savaş alanından alınarak Konya'ya getirildi. Hayatı fırtınalarla, ihanetlerle, vizyoner fetihlerle ve büyük acılarla geçen iki kez taç giyen sultan, bugün Konya Alaaddin Camii avlusundaki Sultanlar Türbesi'nde ebedi uykusundadır. 1. Gıyasettin Keyhüsrev 1211 yılında hayata gözlerini yumduğunda arkasında devraldığından bambaşka bir devlet bıraktı. Kardeş kavgalarıyla parçalanmış, etrafı düşmanlarla çevrili ve kara sınırlarına hapsolmuş bir devleti almış, onu merkezi bir otoriteye sahip, Akdeniz'de limanları olan, uluslararası ticarette söz sahibi olan ve bilim yuvaları inşa eden büyük bir güce dönüştürmüştü. Sürgün yıllarında yaşadığı acılar, gördüğü diyarlar ve tattığı ihanetler ona Anadolu'yu sadece demir ve kanla değil, adalet, ticaret, bilim ve esnek diplomasiyle yönetmeyi öğretmişti. Tarih, Gıyasettin Keyhüsrev'i yalnızca iki kez taç giyen bir sultan olarak değil, Anadolu'nun kaderini denizlere bağlayan büyük bir mimar olarak hatırlayacaktır.
Bir sonraki bölümümüzde 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in trajik ölümünün ardından tahta geçen ve babasının Akdeniz vizyonunu Sinop fethiyle Karadeniz'e bağlayarak Selçuklu'yu iki deniz hakimi seviyesine çıkaran 1. İzzettin Keykavus'un destansı dönemini inceleyeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.